Merhaba arkadaşlar. Hello Turkish kanalına hoş geldiniz. 43. dersteyiz. Dersimizin adı Saat kaçta kalkıyorsun? Sayfa 70. Aşağıdaki diyaloğu dinleyiniz ve okuyunuz. Sabahları saat kaçta kalkıyorsun? Ben genellikle saat 7'de kalkıyorum. Sen saat kaçta kalkıyorsun? Ben saat 7.30'da kalkıyorum. Biz de bunun gibi benzer diyaloglar kuracağız arkadaşlar. Saat kaçta kahvaltı ediyorsun? Ben saat 7.30'da kahvaltı ediyorum. Sen saat kaçta kahvaltı ediyorsun? Ben saat 9'da kahvaltı ediyorum. Saat kaçta okula gidiyorsun? Saat 8.30'da okula gidiyorum. Sen saat kaçta gidiyorsun? Ben 8'de okula gidiyorum. Saat kaçta öğle yemeği yiyorsun? Ben saat 12'de öğle yemeği yiyorum. Sen saat kaçta öğle yemeği yiyorsun? Ben saat 1'de öğle yemeği yiyorum. Saat kaçta yatıyorsun? Ben gece 10'da yatıyorum. Sen saat kaçta yatıyorsun? Ben gece 11'de yatıyorum. Dinleyiniz ve tekrar ediniz. 1. Diş fırçalamak. 2. Alışveriş yapmak. 3. Gazete okumak. 4. Otobüse binmek. 5. Ders çalışmak. 6. Basketbol oynamak. 7. İnternete girmek. 8. Duş almak. Ben diş fırçalıyorum. Ben alışveriş yapıyorum. Ben gazete okuyorum. Ben otobüse biniyorum. Ben ders çalışıyorum. Ben basketbol oynuyorum. Ben internete giriyorum. Ben duş alıyorum. Gün içinde başka neler yapıyorsunuz yazınız. Bu kısmı istediğiniz gibi doldurabilirsiniz. Dilerseniz bu yazdıklarınızı yorumlar bölümüne de yazabilirsiniz. Çalışma kitabı sayfa 42. Aşağıdaki metni okuyunuz. Hafta sonu tatili. Bugün günlerden pazar. Mehmet bu sabah geç kalkıyor. Elini ve yüzünü yıkıyor. Rahat kıyafetler giyiyor. Mehmet ve ailesi arabaya biniyorlar ve pikniğe gidiyorlar. Onlar saat 11'de piknik yerine varıyorlar. Piknik sepetinden yiyecekleri çıkarıyorlar ve kahvaltı ediyorlar. Kahvaltıdan sonra voleybol oynuyorlar. Onlar öğleden sonra saat 2'de eve dönüyorlar. Mehmet banyoya gidiyor ve duş alıyor. O öğle yemeği yemiyor. Çünkü aç değil. 1 saat televizyon seyrediyor. Saat 5'te arkadaşları ile buluşuyor ve sinemaya gidiyor. Mehmet saat 8'de eve dönüyor. Ailesiyle akşam yemeği yiyor. Yemekten sonra 2 saat ders çalışıyor. Sonra dişlerini fırçalıyor ve saat 11'de yatıyor. Metne göre doğru seçeneği işaretleyerek cümleleri tamamlayınız. Mehmet pazar sabahı erken kalkıyor, geç kalkıyor. Geç kalkıyor. Onlar saat 11'de piknik yerine varıyorlar.
piknikten dönüyorlar. Piknik yerine varıyorlar. Mehmet pazar günü öğle yemeği yemiyor, akşam yemeği yemiyor. O öğle yemeği yemiyor. Çünkü aç değil. Akşam yemeğinden sonra o ders çalışıyor, televizyon seyrediyor. Yemekten sonra 2 saat ders çalışıyor. Mehmet saat 11'de dişlerini fırçalıyor, yatıyor. 11'de yatıyor. Onlar kahvaltıdan sonra ne yapıyorlar? Kahvaltıdan sonra voleybol oynuyorlar. Mehmet pazar günü öğle yemeği yiyor mu? O öğle yemeği yemiyor. Çünkü aç değil. Mehmet saat kaçta sinemaya gidiyor? Saat 5'te arkadaşlarıyla buluşuyor ve sinemaya gidiyor. Mehmet akşam saat kaçta eve dönüyor? Mehmet saat 8'de eve dönüyor. Mehmet akşam saat kaçta eve dönüyor? Saat 8'de eve dönüyor. Şimdi bir video seyrediyoruz arkadaşlar. Boyana Hanım, iş başvurunuzu kabul ettik. Size işiniz ve çalışma saatleriniz hakkında bilgi vermek istiyorum. İşe saat 8.30'da başlıyoruz. Saat 6'da işten çıkıyoruz. Öğle yemeği saat 12.30'da. Cumartesi ve pazar günü tatil. Toplantılarımız çarşamba günü. Gelecek hafta pazartesi günü başlıyorsunuz. Şimdilik bu kadar. Ders kitabı sayfa 71'den devam ediyoruz. 44. ders. Saat kaçta ne yapıyor? Harun saat kaçta ne yapıyor? Dinleyiniz ve diyaloğa göre aşağıdakileri eşleştiriniz. Harun, okula gitmek için erken mi kalkıyorsun? Evet. Sabah saat 7'de kalkıyorum. Oldukça erken. Saat kaçta evden çıkıyorsun? Saat 8 çeyrekte evden çıkıyorum. Peki saat kaçta eve dönüyorsun? 16.30'da eve dönüyorum. Akşam yemeğini saat kaçta yiyorsun? Genellikle akşam saat 6'da. Hafta sonları saat kaçta kahvaltı ediyorsun? Hafta sonları genellikle saat 10'da kahvaltı ediyorum. Evet, şimdi cevaplarımızı kontrol edelim. Saat 10'da kahvaltı ediyor. Saat 8 çeyrekte evden çıkıyor. Akşam saat 6'da akşam yemeği yiyor. Saat 4.30'da eve dönüyor. Saat 7'de kalkıyor. Dersimizin bu kısmında arkadaşınızla beraber yapacağınız bir etkinlik var arkadaşlar. Burada siz cevap veriyorsunuz. Burada ise arkadaşınızın cevabını buraya yazıyorsunuz. Mesela sabahları saat kaçta kalkıyorsun? Sizin cevabınız, arkadaşınızın cevabı. Okula gitmek için saat kaçta evden çıkıyorsun? Öğle yemeğini saat kaçta yiyorsun? Akşam yemeğini saat kaçta yiyorsun? Ödevlerini saat kaçta bitiriyorsun? Gece saat kaçta yatıyorsun? Sonrasında ise yukarıdaki cetvele yaptığınız cevapları aşağıya paragraf olarak yazacaksınız arkadaşlar. Mesela şu şekilde.
Ben sabahları saat 7'de kalkıyorum ama sıra arkadaşım saat 8'de kalkıyor. Burada sıra arkadaşı okul arkadaşı manasında arkadaşlar. Siz iş arkadaşı, ev arkadaşı, mahalle arkadaşı, farklı arkadaşlıklar ekleyebilirsiniz. Bu şekilde bu paragrafı bir kağıda yazabilirsiniz arkadaşlar. Dilerseniz yazdıklarınızı yorumlar bölümünde bana gönderebilirsiniz. Şimdi çalışma kitabına geçiyoruz. Çalışma kitabı sayfa 43. Aşağıdaki eylemleri ne sıklıkla yapıyorsunuz? İşaretleyiniz. Erken kalkmak, evde kahvaltı etmek, televizyon seyretmek, meyve yemek, kitap okumak, spor, egzersiz yapmak, geç yatmak, duş almak, lokantada yemek yemek, ders çalışmak, basketbol veya futbol oynamak, alışveriş yapmak, sinemaya gitmek, balık tutmak. Buradaki cevaplar ise her gün, haftada 1 veya 2 defa, ayda 1 veya 2 defa, hiçbir zaman. Mesela erken kalkmak her gün, haftada 1-2 defa. Siz kendinize göre cevap vereceksiniz arkadaşlar. Ben kendi cevabımı vereyim. Futbol oynamak haftada 1 veya 2 defa arkadaşlar. 2. Aşağıdaki cümleleri uygun fiillerle tamamlayınız. Yemeklerden sonra dişlerimi fırçalıyorum. Ben sabahları saat 7'de kalkıyorum. Siz öğle yemeğini okulunuzda yiyorsunuz. Her sabah saçlarımı tarıyorum. Ayşe okuldan sonra evde televizyon seyrediyor. Mehmet ödevlerini genellikle akşamları yapıyor. Meryem akşamları arkadaşları ile telefonda konuşuyor. Bülent saat 6'da işten eve dönüyor. Aşağıdaki boşluklara örnekteki gibi Tamer Bey hakkında cümleler yazınız. İlk olarak mek ve mak eklerini siliyoruz arkadaşlar. Çünkü biz bunları şimdiki zamanlı cümle yapacağız. Tamer Bey saat 7.30'da işe gidiyor. Tamer Bey saat 9'da gazete okuyor. Tamer Bey saat 12'de öğle yemeği yiyor. Tamer Bey saat 3'te toplantıya katılıyor. Tamer Bey saat 5.30'da 17.30'da işten çıkıyor. Tamer Bey saat 6'da 18'de eve dönüyor. Tamer Bey saat 7'de 19'da televizyonda maç seyrediyor. Dersimiz burada bitti arkadaşlar. Kitabımızdaki etkinlikleri yaparsak bütün sorulara cevap vermiş oluruz arkadaşlar. Siz neler yapıyorsunuz? Size ayrılmış etkinlik bölümünde bunları cevaplayınız. Her gününüzün planlı ve programlı olması dileğiyle. Hoşça kalın.